tekrarlayacağız. Aynı buradaki gibi 8 tane ilmek kalıncaya kadar kesmelerimizi yapalım. Evet, sol tarafta da bakın aynı işlemleri yaptım. 8 tane ilmeğim kaldı. Şimdi şu ortadan da bir tane kesme yapıp birleştireceğiz. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Aradakileri düz bir şekilde örüyorum. Bakın. Koltuk altı ve yakanın birleşimi olarak şöyle yönlerini değiştiriyorum. İkisini birlikte kesiyorum ve böyle güzel bir birleştirme yapmış oluyorum. Kalan ilmeklerimi de düz bir şekilde örüyorum. Evet, bakın sol tarafı da birleştirdik. Aynı burada yaptığımız işlemi yapmış bulunmaktayız. Şimdi aynı burada ördüğüm uzunlukta bu kısma kadar örelim. Daha sonra keselim ve arkayla devam edelim. Bundan sonrası buranın tekrar niteliğinde, hemen yapıp dönelim. Evet, önü bu şekilde tamamladım. Şöyle bakın, aynı uzunlukta düz bir şekilde ördüm ve kestim. Şimdi arkayla hemen devam edelim. Arkayla devam ediyoruz. Arka ve önün ölçülerine aynı başlıyoruz. Önde de 44 ilmek başlamıştık. Arkada da 44 ilmek başlıyoruz. Koltuk altı kesmesine kadar olan kısmı yine aynı şekilde düz olarak örüyoruz. Bakın aynı uzunlukta düz bir şekilde ördüm. Daha sonra koltuk altı kesmesine aynı noktadan başlıyoruz. Arkanın farkı, ortadan V yaka kesmesi yapmıyoruz. Sadece koltuk altı kesmesi yapıyoruz. 24 tane ilmek oluncaya kadar kesmelerimizi yapıyoruz. Daha sonra da bakın şu askı kısımları aynı uzunlukta olacak şekilde düz bir şekilde örüyoruz. Yani burada ne yapmıştık? 7 tane ilmeği düz bir şekilde örmüştük. Arkada da bu 24 tane ilmeği düz bir şekilde örüyoruz. Şimdi ensede bir kesme yapacağım. Daha sonra birleştirmeye geçeceğiz. Umarım anlaşılmıştır. Yani yapılacak tek işlem sağdan ve soldan koltuk altından kesme yapmak ve 44 tane olan ilmek sayısını 24'e düşürmek. Daha sonra da şuradakiyle aynı ölçüde düz bir şekilde örmek. Evet, arkada ense kesmesiyle devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane bakın ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Şimdi tekrar dönüyorum. Bu 7 ilmeği arkada da bir sıra örüyorum. Öndeyim. Bakın burada bir sıra fazla örmüş olduk. Şimdi hemen kesmemi yapıyorum. Evet, 7 tane ilmeği kestim. Bu noktada hemen ipimi kesiyorum. Ve bakın sabitliyorum. Kaldığım noktadan ipimi tekrar düğümlüyorum. 8 tane ilmek kalıncaya kadar şu aradaki ilmekleri kesiyorum ense için. Bu ortayı ne yaptık? Kestik. Şu kısmı şöyle bakın, sadece 2 sıra fazladan örmüş olduk ense için. Ense oyuntusu vermiş olduk. Şimdi burayı da bir sıra önde bir sıra arkada öreceğim. Hemen örelim. Şimdi hemen kesmeme geçiyorum. Evet, bakın kesmemi bitirmiş bulunmaktayım. Burada bir yaka oyuntusu vermiş olduk. Ense oyuntusu, pardon, arkadan bir ense oyuntusu vermiş olduk. Şimdi şöyle ipimi belli bir mesafede bırakıp kesiyorum ve sabitliyorum. Evet, bu şekilde ense oyuntumuzu verdik. Şuradaki hemen şu görüntüyü bir düzeltelim. İğnemi takıyorum. Evet, bakın böyle ipleri arkaya geçirdim iğne yardımıyla. Şimdi arkada düğüm yapıyorum. Evet, bu şekilde arka bedenimiz hazır. Şöyle güzel bir oyuntu vermiş olduk. Şimdi sırada arka ve önün birleştirilmesi var. 2 ayrı parçamızı alacağız ve hemen dikmeye başlayacağız. Dikmeye şu alt kısımdan başlayacağım. Şurada ipimizi fazla bırakmıştık dikmede kullanırız diye. Hemen bu noktada iğnemi takıyorum.
Daha sonra dikmeye başlıyorum. Şöyle bakın, bir kenar ilmeklerimiz vardı. Şu iri iri görünen, bakın yanda görünen kenar ilmeklerimiz. Bir de şu içte normal ilmeklerimiz var. Normal ilmeklere batarak dikeceğiz. Evet, iğnemi taktım. Şöyle bakın, şu kenar ilmeklerinden birleştirme yapmayacağız. Bunlar kenarda kalacak. Şu düz ilmekler üzerinden birleştirme yapacağız. Hemen karşıya geliyorum, alttan batıyorum. Geliyorum buradaki düz ilmeklerin bulunduğu kısma. Buraya batıyorum ve birleştirmeye başlıyorum. Bir bu tarafa batıyoruz, ilmeklerin böyle arasından. Bir de geçiyoruz, şöyle karşı tarafa batıyoruz. Sırayla lastiğimizi bu şekilde dikiyoruz. Bakın, iki ayrı sıra burada tek sıraya dönüşüyor. Bu şekilde de birleştirmemiz bir bütün olarak görünüyor. Evet, lastiğin bu kısmını birleştirmesini yaptık. Şimdi beden birleştirmesine geçeceğiz. Şu pembe kısım bittiği için arkada hemen ipimi toplayıp sabitleyeceğim. Birleştirmeye mor kısımla devam ediyoruz. Yine kenar ilmeklerini, bakın bu kenar ilmeklerini baz almıyoruz. Bir önceki ilmeğe batıyorum şöyle alttan. Sonra bu taraftan geliyorum. Bakın, kenar ilmeğini atladım. Kenar ilmeğinden şöyle bir önceki ilmeğe batıyorum. Bu şekilde karşılıklı ilmeklerimi birleştiriyorum. Yine iki ayrı ilmeği tek ilmeğe düşüreceğiz. Evet, bu şekilde bakın. Koltuk altına kadar, kesime yapılan mesafeye kadar dikiyorum. Evet, birleştirmeyi bu şekilde yaptım. Koltuk altı kesmesine kadar geldim. Şimdi ipimi arkada sabitleyip kesiyorum. Dikişimizi bu şekilde yapıyoruz. Şimdi yanların birleştirmesini bu şekilde yapalım. Üstün birleştirmesini hemen göstereyim. Bu noktada hemen iğnemi takıyorum. Evet, iğnemi taktım ve üstün birleştirmesini yapıyorum. Birleştirmeyi dıştan içe doğru yapıyoruz. Şöyle bakın, dışta kalan, kenarda kalan ilmeklerden batarak birleştirmemi yapıyorum. Geliyorum karşı tarafa. Bakın, burada da yine dıştaki ilmeğe batıyorum ve birleştiriyorum. Yine iki ilmeği tek ilmeğe düşürmüş oluyoruz aslında böyle birleştirme yaparak. Bu noktadan batıyorum, karşıdan çıkıyorum. Evet, bu şekilde birleştirdim. Şimdi şöyle içe gönderiyorum ipimi. Evet, bakın, sol tarafın birleştirmesini yaptık. Hem alt kısmı birleştirdim, hem bu omuz birleştirmesini yaptım. Şimdi aynı şekilde, aynı mantıkla sağ tarafında birleştirmesini yapalım. Daha sonra kenar lastikleriyle devam edeceğiz. Evet, bütün dikişlerimi tamamladım. Şimdi yakayla devam edelim. Hemen yakadan ilmek çıkararak başlıyoruz. Şu ense kısmını tam ortalıyorum. İlmeklerimi çıkarmaya başlayacağım. Şöyle ipimi hemen düğüm yapıyorum. Şimdi bakın, şu kısımlardan ilmeklerimi çıkarıyorum.
Evet, bütün çevresini bu şekilde tamamen ilmek çıkararak geçtim. Başladığım noktaya döndüm. Şimdi bu noktadan hemen bir ters bir düz lastik modelime başlıyorum. Evet, yakanın bütün çevresini bir ters bir düz olarak geçtim. Şimdi geldim. Başladığım noktadayım. Yine tersleri ters, düzleri düz olacak şekilde şu orta noktaya gelinceye kadar, bakın şöyle hemen bir orta nokta belirleyelim. Şu orta noktaya gelinceye kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Bu noktada bir kesme yapacağız. Evet, bu noktaya gelinceye kadar bir ters bir düz olarak örelim. Evet, ayraç taktığım noktaya kadar bir ters bir düz olarak ördüm. Şimdi geldim ayraç taktığım noktaya. Şöyle ayracımı çıkarıyorum. Bu ayraç taktığımız ilmeğin yukarı doğru düz bir şekilde gitmesi gerekiyor. O yüzden bakın bura terse denk gelmiş. Bunu şöyle hemen düz ilmeğe çeviriyorum. Yapacağımız işlem çok basit. Bunu hemen bu aşamada düz ilmeğe çeviriyoruz. Evet. Daha sonra bakın 3 tane düz ilmeğim var. Önemli değil. Şu ortadaki düz olsun. Kenarları zaten keseceğiz. Şimdi sağdakini çıkardım. Ortadakiyle yer değiştiriyorum. Bakın bu şekilde. Ortadakini sağa alıyorum. Daha sonra da bakın bu 3 tane ilmeği yer değiştirdiğim 2 ilmek ve bu solundaki 3 ilmeği birlikte girerek düz bir şekilde örüyorum. Burada güzel bir toplama yapmış olduk. Evet, bakın düz bir şekilde ördüm. Yine bunu ayraç takalım isterseniz. Diğer sıralarda daha kolay olsun diye. Şimdi kalanları yine bu noktaya kadar modelimi uyguluyorum. Evet, bu noktaya kadar modelimi uyguluyorum. Bu noktada tekrar bir kesme yapacağız diğer sırada. Evet, bir ters bir düz örerek yine orta noktaya geldim. Bakın kesme yaptığımız ilmek bu. Yine hemen bir önceki şişimden çıkarıyorum ve yerlerini değiştiriyorum. Evet, bakın bu şekilde. Daha sonra da 3 ilmeği soldakiyle birlikte düz bir şekilde örerek kesmemi yapıyorum. Evet, bakın ikinci kesmemizi yaptık. Böyle güzel bir toplama oldu yine. Şimdi yine sıramızı aynı şekilde devam ettirelim. Bir sonraki sırada bu noktada buluşalım. Yine geldim kesme yapacağımız noktaya. Hemen bakın ilmeklerin yerini değiştiriyorum. Birinci ilmeği çıkardım. İkinci ile hemen yerlerini değiştiriyorum. Son kesmemizi yapıyoruz. Evet. Bakın 3 tane ilmeğe birlikte girdim. Ve yine düz bir şekilde ördüm. Evet, bakın güzel bir V yaka geçişimiz oldu. Şimdi şu başlangıç noktamıza kadar, ilk ilmek çıkardığımız noktaya kadar yine modelimi devam ettiriyorum. Bu noktada kesmeye başlayacağız. Evet, başlangıç noktama geldim. Bakın ipi ilk taktığım yere. Şimdi kesmelere başlıyoruz. Kesmeleri nasıl yapıyoruz? Düzü düz örüyoruz. Ters ters örüyoruz. İlk ördüğümüzün içinden ikincisini geçiriyoruz. Sıradakini gördüğümüz şekliyle örüyoruz ve bir öncekinin içinden geçiriyoruz. Bakın gördüğüm şekliyle ördüm ters olarak, bir öncekinin içinden geçiriyorum. Bu şekilde kesmelerimi yapıyorum ta ki V yaka kesmemize kadar. Evet, V yaka kesmemin olduğu kısma kadar bakın kesmelerimi yaptım. Şimdi bu noktadayım. Yine hemen şu 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Keserken de yine toplayalım ki burada bir yığılma olmasın. Yine bakın sıradaki 3 ilmeği birlikte girip örüyorum. Daha sonra da kesme ilmeğimin içinden geçiriyorum. Evet, burada keserken de ne yapmış olduk? Bir toplama yapmış olduk. Evet, kesmelerimi aynı şekilde devam ettiriyorum. Evet, yaka kesmesini bakın bu şekilde bitirdim. Şimdi son bir ilmek kaldı. Şöyle ilmeğimi çıkarıyorum. Bakın şuradaki bu detayı iğne yardımıyla hemen rütüş yapacağım.
Şöyle. Şimdi karşıya geçiyorum. Şöyle içten batıyorum. Evet bakın. Bu şekilde kapatmış olduk. Şu üstten baktığımızda da gayet güzel. Şimdi içe gönderip temizliyorum. Evet, yakamızı bu şekilde hazırlamış bulunmaktayız. Kol detayımızı da bakın bu şekilde. Şimdi diğer kola da aynı şekilde, yani bu yakada yaptığımız gibi kenarlardan, şu dışta kalan değil de bir içindeki ilmeklerden ilmek çıkaracağız boydan boya. Daha sonra da şöyle hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra örüp kapatacağız. Şimdi aynı mantıkla kolumuzu tamamlayıp dönelim. Evet, son olarak kenar lastiğini de tamamladım. Bakın bu şekilde ve artık süveterimiz hazır. Şöyle genel görünümüne bir bakalım. İki renk gerçekten birbiriyle şahane bir uyum yakaladı. Şu mor kısım videoda bir tık daha koyu çıkıyor ama normalde daha hafif naif bir ton. Ve bu pembe ile çok güzel uyumlu bir renk yakalamış olduk. Şöyle bakın, kol kenarları gayet güzel. Orta kısmının, bu lastik kısmını çok geniş yapmayı tercih etmedim. Sebebi de zaten crop bir tarz olduğu için tam vücuda oturan. Bu kısım çok dar olsun istemiyorum. O yüzden de bir tık daha ince yaptım. Şöyle gayet güzel, kullanışlı, çok basit bir süveter hazırlamış olduk. Süveterimizi hazırlarken toplamda 2,5 yumak bu mor renkten kullandım. Önde bir yumak, şöyle arkada da gösterelim. Bakın arkası daha geniş olduğu için arkada 1,5 yumak kullandım. Pembe kısmına gelince de şu pembe kısımlardan sadece 1,5 yumak kullandım. Aslında tam 1,5 da sayılmaz. Bakın diğer yumağın neredeyse yarısından çoğu duruyor. Yani çeyrek yumak kullanmış olduk. Şöyle genel bir totale vurursak da eğer 1,5 yumak pembe, 2,5 yumak morla small bedine uygun crop süveterimiz hazırlanmış oldu. Böylelikle bir projenin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok keyifli, güzel bir projeydi. Yapımı çok basit, çok eğlenceli. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.